Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel bir iki şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem ve yeşil olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Patiğimde kullandığım şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen sizlere patiğimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde hanımlar. Yanlarına kelebek detayı kullandım. Patiğimizin kenarları bu şekilde, her iki tarafında da kelebeklerimiz var. Patiğimin tabanında gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dikiş yok. Arkası da yine bu şekilde. Baştan sona dikişsiz 2 şiş ile yaptım hanımlar. Sadece bu alt bölümünde böyle kısa 3 tane şiş kullandım. Dileyen burada misinalı şiş de kullanabilir. Ben misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için böyle kısa şişlerle patiğimin tabanını yaptım. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler ön sayıları tamamen benimle aynı yapabilirler. Fakat bu arka haroşa bölümlerini benden birkaç sıra fazla örebilirler. Küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Hanımlar, patiğimize burun kısmından başlayacağız. Krem ipimiz ile 11 ilmek olarak 11 ilmeğimi atacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, şu 7, 8, 9, 10 ve şu da 11. ilmeğim. 11 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Kenarımız sağlam olsun diye. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın patiğimizin arka yüzündeyiz. Bu taraf ters taraf. İkinci şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim. Bu aşamada da hanımlar artık artırma işlemi yapabiliriz. Ön yüzdeyiz çünkü. Artırma işlemini şimdi ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağım. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmamı yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından şöyle ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. İlk artırmamı sağ kenarda yaptım. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sonrasında buraya da şöyle bir adet artırma yapıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimizde böylece 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Artırdığımız ilmeklerimiz dahil hepsini bu şekilde ters ördük. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmaya devam edeceğim yine. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmekten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada son 2 ilmeğim var. Hemen ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi attım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şişimde 15 ilmeğim oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimi patiğimin arka yüzünde sırasıyla ters olarak öreceğim. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Bakalım şu anda 5, 10, 15 ilmeğimiz var. Devam ediyorum yine. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu sıramızda da hanımlar 17 ilmeğimiz olacak şişimizde. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet hanımlar. Bu şekilde.
Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Artık hanımlar 19. ilmeğimizi artırırken bu kelebeklerimize de başlayacağız. Öncelikle artık artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapmayacağız hanımlar. Hemen kelebeklerimizden, ilk kelebeğimizden hemen sonra ikinci kelebeğimizden de hemen önce yapacağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum, yine örmeden aldım. Kelebeklerimizin yanında şöyle bir ilmek tersimiz var. Hemen şuraya hanımlar kelebeğimin yanına bir ilmek ters örüyorum kenar ilmeğimden sonra. Şimdi bir tane ters ilmeğimi ördükten sonra ilk kelebeğimi sağ tarafta yapacağım. Yeşil ipimden 2 tane kestim hanımlar. Ortalama 1,5 metre kadar vardır uzunluğu. 1,5 metre kadar 2 tane yeşil ipimden kestim. Çünkü sağ ve sol taraftaki kelebeklerimiz için 2 tane yeşil ipe ihtiyacımız olacak. Yeşil ipimi krem ipime bağladım ve aradan geçirerek yeşil ipimi şöyle önde bıraktım hanımlar, ön yüzde. Kelebek 5 ilmek üzerine kuruluyor. Yeşil ipim önde. 5 ilmeğimi krem ile düz örüyorum. Bakın 4 oldu. Şu da 5. ilmeğim. Yeşilimi tekrardan hanımlar aradan geçirerek arkada şöyle bırakıyorum. Çok sıkmayalım hanımlar burada yeşil iplerimizi. Böyle çok aşırı gevşek de böyle de bırakmayalım. Orta elle bırakalım. Sonra toplanırken burada kelebeklerimiz bozulmasın, gergin durmasın. İpimi arkada bıraktım ve hemen kelebeğimin sol tarafına bir ilmek daha tersimi örüyorum. Bu şekilde. Kelebeğimizin önce ve sonra birer ilmek tersimiz var. Şimdi hanımlar bir ilmek ters ördükten sonra hemen bu defa ters ilmekten sonra sağ taraftan artırmamı yapıyorum. Bakın ters ilmeğimden sonra artırmamı yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi de sol tarafa yapacağız hanımlar kelebeğimizi. Bir ilmek düz ördükten sonra sol taraf için de tekrardan artırmamı yapıyorum. Bakın bir ilmek artırdım. Artırdıktan sonra hemen yanındaki bir ilmeği ters örüyorum. Kelebeğimin önünde çünkü bir tane ters ilmeğim var. Ardından ikinci yeşil ipimi de buraya bağlayacağım. İkinci kelebeğimi yapabilmek için. Hemen krem ipime bağlıyorum. Artık bir daha ip bağlamayacağız hanımlar. Aynı iplerimizle baştan sona kelebeklerimizi yapacağız. Şöyle sıkıca bağladım yeşil ipimi. Yaklaştırıyorum. Şöyle. Yine diğer tarafta olduğu gibi yeşil ipimi tekrar getirip ön yüzde bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra yeşil ipimi alıp yine arkada bırakıyorum hanımlar. Bakın ön yüzde bir tane yeşil ip görüntümüz oluştu burada. Sonrasında hemen diğer sol tarafında kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ön yüzde ters ördüğümüz ilmek arka yüzde düz denk geldi. Düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Yeşil ipimi bu defa yine aradan çıkartarak şöyle ön yüze getiriyorum. Ön yüzde bıraktım. Bu defa kelebeğim için olan 5 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 5 ilmek ördüm. Ardından tekrar ilmek arasından geçirerek bu yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Ön yüzde 2 tane ip görüntüsü oluşuyor hanımlar böylece burada. Şöyle bakın 2 tane ipimiz oldu. Hemen kelebeğimin yanında bir ilmek düz var. Düz örüyorum. Ön yüze ters düşüyor hanımlar. Bu aradaki artırdığımız ilmekler dahil bakın. Bu aralardaki ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Artırdığımız ilmeğimizi ters ördük. Arada bir ilmek daha hemen tersim var. Şöyle onu da ters ördüm. Diğer artırdığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar kelebeğimin yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Yeşil ipimi yine alıyorum. Aradan geçirerek önde bıraktım. 5 ilmek ters öreceğim şimdi krem ipim ile. 3, 4 ve 5. Ardından yeşil ipimi tekrar alıyorum. Aradan geçirerek arkada bıraktım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüze ters örgü düşüyor hanımlar burası. Şimdi geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Kelebeğimize devam edeceğiz. Ön yüzde 2 tane ip görüntümüz bu şekilde oluştu. Şöyle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde hemen yanındaki bir ilmeğimi ön yüzde ters örüyorum. Tekrardan yeşil ipimi öne doğru getirip şöyle önde bıraktım hanımlar. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından yeniden yeşil ipimi şöyle arkada bırakıyorum. İlmek arasından geçirerek. Önde 3 tane yeşil ipimiz oldu. Hemen kelebeğimin yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Bir ilmek ters ördükten sonra artırmaları hemen burada yapıyoruz hanımlar. Ters ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Şimdi arada 3 ilmeğim var. Düz ördüm. Bakın diğer kelebeğimin önündeki ters ilmeğime kadar geldim. Hemen bundan önce de artırmamı yapıyorum.
Bir tersimi yine ters ördüm ve yeşil ipimi ön tarafa doğru getiriyorum. Buradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Tekrar yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Şişimde kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Yeşil ipimi tekrar ön tarafa doğru bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Şu 4. şu da 5. ters ilmeğim. Tekrar yeşilimi aldım. Arkada bıraktım. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. Bakın önde 4 tane ipimiz oluştu hanımlar. Bir ilmek düz ördüm. Ardından aradaki ilmeklerimi bakın artırma yaptım ilmekle birlikte. Bu aradaki ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Hemen kelebeğimin önündeki bir ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Tekrar yeşil ipimi önde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Kelebeğimizi yapıyoruz şu anda. Tekrardan yeşil ipimi aldım. Aradan geçirdim. Arkada bıraktım. Hemen yanına 2 ilmek düz örüyorum. Geri döndük hanımlar. Şimdi de tekrar ön yüzdeyim. Bu aşamada hanımlar kelebeğimizi toplayacağız artık. Artırmaya da devam edeceğiz. Şişimizde 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımıza hanımlar devam ediyoruz. Devam ediyorum yine. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Bu aşamada kelebeğimiz 5 ilmekten oluşuyordu. İlk 2 ilmeğini de yine düz olarak örüyorum. Ortanca ilmeğimi örerken 4 tane ipimiz vardı hanımlar. Bakın şişimi alttan 4 ipimin altından geçirdim. Şu ortadaki ilmeğimi alıyorum. Bu iplerin altından geçirerek şöyle ipimi üste doğru çıkartıyorum. Bu 4 tane ilmeğimiz burada toplanıyor hanımlar. Sonra bu ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Bu şekilde bakın kelebeğimizi oluşturduk. Hemen diğer ilmeğimi kaçırdım şöyle aldım. Hemen yanına 2 ilmek daha krem ile düz örüyorum. Kelebeğimin yanında bir tersim var. Bunu yine ters ördüm. Ters ördükten sonra artırma yapmayı unutmuyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın hanımlar buradaki bir ters ilmeğim var. Hemen onun önüne de bir tane artırma yapıyorum. Bu şekilde ters ilmeğimi ters ördüm. Buradaki kelebeğimi de toplayacağım. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ardından şişimi şöyle alttan geçirerek bakın şu şekilde tam ortadaki krem ilmeğimi alıyorum. Bu yeşil iplerin altından geçirerek şöyle üste doğru çıkartıp bu ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Hemen yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Kenardaki 2 tersimi ters örüyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi ilk kelebeklerimizi oluşturduk hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk kelebeğimiz bitti. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir düzüm var, düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini arka yüzde tamamen ters örüyorum hanımlar artık. Bu şekilde. Hemen kelebeğimin yanında bir düz ilmeğim var. Bunu da düz ördüm. Aralardaki ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmekler dahil. Ters olarak örüyoruz. Bakın diğer artırdığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Kelebeğimin yanındaki bir düzümü düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini arka yüzde yine ters olarak ördüm. Hemen yanında 2 ilmek düzüm var. 2 düzümü de ördüm. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şimdi döndük ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sayalım hanımlar. 5, 10, 15, 20, 23 ilmeğimiz olmuş. 27 olana kadar artıracağız. Yine hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Birinci kelebek biter bitmez hemen ikinciye ön yüzde başlıyoruz. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Önde bıraktım hanımlar. Bakın ön tarafta bırakıyorum aradan geçirip 5 ilmek öreceğim. Tekrar yeşil ipimi aradan geçirerek arkada bıraktım. Yanına bir ilmek tersimi örüyorum. Ters ördükten sonra hemen artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar şimdi. Ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın ters ilmeğime geldim kelebeğimin yanındaki. Hemen artırmamı yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu sol taraftaki kelebeğimi de yapacağım hanımlar hemen. Bu ipimi aldım yeşil ipimi. Önde bırakıyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Yanındaki 2 ilmek tersimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Arka yüzde kelebeğimize devam edeceğiz.
ön yüzde 4 ip olunca kelebekleri topluyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım, yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrardan yeşil ipimi alıyorum, önde bıraktım. 5 ilmek ters öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yeşil ipimi yine arkada bırakıyorum hanımlar. Yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Aradaki ilmeklerimi bu şekilde ters olarak öreceğim. Hemen yanında bir ilmek düzüm var. Bir ilmek düzümü düz örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım, önde bırakıyorum. 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan yeşilimi aldım. Arka yüzde bıraktım. Yanındaki 2 ilmeğimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Kelebeklerimize şöyle baktığımız anda şöyle biraz genişletelim kelebeklerimizin iplerini, toplanınca gergin görünmesin diye. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Ördükçe zaten model kendini gösterecek. Ayağı giyince de zaten model oturuyor. Elde örerken pek bir hoş görünmüyor ama örüp bitirdikten sonra ayaklar şahane duruyor. Yine kenardaki ilk 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve yeşil ipimi ön yüzde bıraktım. 5 ilmek düz öreceğim. Kelebeğim için. Ardından yeşil ipimi aldım. Arkada bırakıyorum. Tekrar hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ters. Sonrasında son kez artırmalarımızı yapacağız. Artık bu artırmalardan sonra 27 ilmeğimiz olacak. Ters ilmeğimden sonra artırmamı yaptım. Diğer kelebeğimin önündeki ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum hanımlar. Bir ilmek tersimi örüyorum. Tekrar yeşil ipimi alıp önde bırakıyorum. Patiğimin ön yüzünde bıraktım. 5 ilmek örüyorum. Burada hanımlar dikkatinizi çektiyse bu 3. ipimiz oldu. Arka yüzde 4. ipimizi bırakacağız. Sonra kelebeğimizi toplayacağız. 2. kelebeğimiz de böylece bitmiş olacak. 5 ilmek ördükten sonra yeşilimi arkada bıraktım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Yeniden yeşilimi önde bıraktım. 5 ilmek ters örüyorum. Ardından yeşilimi tekrar aradan geçirip arkada bıraktım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeğimi de ters ördüm. Hemen yanında bir tane düzüm var. Düz ördüm. Kelebeğime geldim. İpimi yine ön yüze doğru geçiriyorum aradan. 5 ilmek ters örüyorum. İpimi tekrar aradan çıkartıp arka yüzde bırakıyorum. Hemen yanına 2 tane ilmeğim var. İkisini de düz olarak örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Artık 27 ilmeğimiz oldu hanımlar. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. 2 de burada 27 ilmeğimiz oldu. Hani dilerseniz 29 ilmek olana kadar da artırabilirsiniz. 31 ilmek olana kadar da artırabilirsiniz. Bu sizin yapmak istediğiniz büyüklüğe göre değişiklik gösterecektir. Yine hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Artık artırma işlemi yok. 27 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Kelebeğimi toplayacağım. Ters ilmeğimi ördükten sonra hemen kelebeğimin ilk 2 ilmeğini düz örüyorum. 4 tane ipin altından şişimi takıp şöyle ortadaki ilmeğimi alıyorum. 4 ipin altından geçirerek şöyle üste doğru çıkartıyorum. Buradan aldığım krem ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Yanına 2 ilmek daha ördüm kremim ile. Aradaki tersimi ters ördüm. Şimdi artırma işlemi yok. Aralardaki düz ilmeklerimizi hanımlar düz olarak örüyoruz buraları. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz buraları. Bakın diğer ters ilmeğime kadar geldim. Bunu da yine ters örüyorum. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini de düz örüyorum hanımlar. Yeniden bakın burada 4 tane yeşil ipim var. 4 tane ipin altından girerek krem ipimi alıyorum. Şöyle üste doğru çıkartıyorum. Ve buradan aldığım krem ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de yine düz ördüm. Kenardaki kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bakın 2. kelebeğimizi de topladık hanımlar. Şeklimiz bu. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Hemen yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Aralardaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum.
Ters örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Kelebeğimin önündeki bir ilmek düzümü düz ördüm. 5 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine kelebeğimin 5 ilmeğini ve kenardaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde de sıramı tamamladım. Şimdi 3. kelebeğimizi başlatacağız hanımlar. Bakın ilk 2 kelebeklerimizi yaptık. Şimdi bu 3. kelebeklere başlayacağız. Hemen bunun başlangıcında sizlere göstereyim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek tersimi ördüm. Yine yeşil ipimi alıyorum hanımlar. 3. kelebeğim için ön yüzde bıraktım. 5 ilmek düz örüyorum. Yeşilimi yine arkada bırakıyorum. Bakın burada bir tane ipimiz oluştu. Yanına bir ilmek tersim var. Ters ördüm. Bu orta kısımdaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kelebeğimin önündeki bir ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın buradaki ters ilmeğime geldim. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu sol taraftaki kelebeğimi de başlatacağım hanımlar. Hemen buradaki şu yeşil ipimi de alıyorum. Şöyle önde bıraktım. 5 ilmek örüyorum. Yeşilimi arka yüzde bırakıyorum ve hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Ön yüzde ilk sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde de hanımlar yine 27 ilmek üzerinden bu şekilde devam edeceğiz. Kelebeklerimizi yapacağız. Burada 4 tane ip olduktan sonra yine kelebekleri sizlere gösterdiğim gibi aynı şekilde toplayacağız. Bir kelebek biter bitmez hemen arka yüzde sadece ilmekleri ters ördükten sonra ön yüzde yeni kelebeğimize başlayacağız. Hanımlar biz bu kelebeğe nereye kadar devam edeceğiz? Hemen söyleyeyim. Bakın bu ortada haroşalı bölüm var. Haroşalı bölümü bakın kenarda 1, 2, 3, 4, 5. 5. kelebeğimizi yapacağız hanımlar. 5. kelebeğimizde hani iple 4 tane yeşil ipimizi birden alttan ilmeğe geçirerek topluyoruz ya. Oraya gelene kadar öreceğiz. Sonra haroşa işlemine başlayacağız. Şimdi şuraya kadar örelim hanımlar. 5. kelebeğimizi yapalım. 5. kelebeğimizde 4 tane bu ipimiz olana kadar bakın şu anda bir tane ip oldu. Bu şekilde 5. kelebekte 5 tane ip görüntüsü olana kadar örelim gelelim hanımlar. Sonra da bu orta bölümü birlikte yapalım. Evet hanımlar ben patiğimi sizlere tarif ettiğim yere kadar ördüm. Bakın 4 tane kelebeğimi yaptım. 5. kelebeğimde de 4 tane böyle yeşil ipim oldu. Bu 5. kelebeğimi toplarken orta kısımda da haroşalarımızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ters ördüm. Hemen kelebeğimin ilk 2 ilmeğini örüyorum. Ardından yine ipimi şişimi alttan alarak bakın ortadaki ilmeğimi alıp üste doğru getirip bunu yeşil ipimle örüyorum. Kelebeğimi topladım. Yanına 2 ilmek daha düz örüyorum. Kelebeğimden sonraki tersimi ters ördüm. Bu aşamada bu ortadaki aradaki ilmeklerimizi haroşa öreceğiz hanımlar. Ben haroşa örgüyü örgümün hemen arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlmeklerimi buralar haroşa olacak. Düz olarak örüyorum ön yüzde. Yanına bir tersimi ters ördüm. Hemen kelebeğimin yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Kelebeğimin 2 ilmeğini düz örüyorum. 3. ilmeğini de bakın şişimi 4 tane yeşil ipimin altından geçirerek şöyle ortanca ilmeğimi alıyorum. Üste doğru çıkartıp bu ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Yanına 2 ilmek daha düz ördüm. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Ön yüzde tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine kelebekler tamamen devam ediyor. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini ters örüyorum. Kelebek modeline devam ediyoruz yine bu aşamada. Hemen yanına bir ilmek bakın kelebeğimin yanında bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. Bu aralardaki ilmeklerimi hanımlar arka yüzdeyim düz öreceğim. Çünkü haroşa düşmesini istiyorum. Ön yüze bakın haroşa düşüyor. Bakın buradaki düz ilmeğime kadar haroşa ördüm. Bu düz ilmeğimi yine düz örüyorum. 5 tane kelebeğimin ilmeğini ters öreceğim arka yüzde. Yandaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzde sıramı tamamladım. Şöyle baktığımızda da buraya bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Burada 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Kelebeklerimizi de yine yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek tersimi ördüm. Tekrar kelebeğim için yeşil ipimi ön yüzde bırakıyorum. 5 ilmek örüyorum. Şu 3. Şu 4. Şu da 5. ilmeğim. Yeşil ipimi şöyle arkada bırakıyorum yine. Yanına bir tane tersimi örüyorum. Bu şekilde.
Şimdi aralardaki ilmeklerimiz haroşa. Haroşalarımı yine düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Haroşaya devam ediyoruz. Ve kelebeğimden önce bir ilmek tersim var. Bu tersimi yine ters örüyorum. Ardından yeşil ipimi aldım. Yine önde bıraktım. Yeni kelebeğimi başlatacağım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve yeşilimi yine aradan geçirerek arkada bırakıyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine kenar ilmeğimi arka yüzde örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Kelebeğimi şimdi ikinci sırasını arka yüzde yapıyoruz. Böyle ipimi yine ön yüzde götürüp önde bıraktım yeşil ipimi. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kelebeğim için 5 ilmeğimi. 5 ilmek ters ördükten sonra hanımlar yeşil ipimi alıp yine şöyle arkada bırakıyorum. Bakın önde 2 tane yeşil ipimiz oldu. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Aralardaki ilmeklerimi haroşa hanımlar. Bu ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi. Yeniden bakın kelebeğimin yanında bir ilmek daha düzüm var. Düz ördüm. Şimdi diğer kelebeğim için bakın ipimi ön yüzde bırakıyorum. Yeşil ipimi. 5 ilmek ters örüyorum. 3, 4 ve 5. Yeşil ipimi tekrar getirip arkada bırakıyorum. Hemen yanına 2 ilmek düz örüyorum. Şöyle baktığımız zaman hanımlar kelebeğimiz için buralarda 2'şer tane ipimiz oldu ve 2 diş de haroşamız oldu. Hanımlar burada 4 diş haroşamızın olması gerekiyor. Bu orta bölümde 4 diş haroşa olana kadar yine örelim gelelim kelebeğimize de bu aşamada devam edelim. Sonrasında da birlikte bilek kesimini yapacağız. Evet hanımlar bakın bu orta kısımda 4 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Kelebeğime de yine devam ettim. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Orta kısımda kesimler yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek tersimi ördüm. Kelebek yapmaya devam edeceğim hanımlar. Patiğimin arka bölümünde de kelebeklere devam ediyorum. Yeşil ipimi yine öne doğru aldım. 5 ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. Yeşil ipimi tekrar arkada bıraktım. Hemen yanında bir ilmek tersimi ters ördüm. Buraya hanımlar 3 ilmek daha haroşamdan öreceğim. 3 ilmek. 1, 2, 3. 3 ilmek daha ördüm. Tam orta kısımdan 5 ilmek keseceğim hanımlar şimdi. 5 ilmek. İlmekleri ikişer ikişer örerek topluyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci kesimim. Şu 3 oldu. Şu 4. Şu da 5. 5. ilmeğimi kestim. 3 ilmek haroşadan sonra 5 ilmek kestim. Şöyle baktığımız zaman hanımlar burada da 3 tane haroşamız kaldı. Bu aşamada hanımlar önce patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. Kenarda 3 tane haroşamızı örmeye devam edeceğiz. Kelebeğimizi de yine yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü haroşamı ördüm. Kelebeğimin yanındaki bir tersimi ters örüyorum ve burada da yine kelebeğimizi yapacağız hanımlar. Bakın yeşilimi önde bırakıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek ördüm. Yeşilimi yine arkaya doğru bırakıyorum. Yanındaki 2 ilmek tersimi örüyorum. Bu şekilde. Bu sağ taraftaki ilmekler bekleyecek hanımlar. Sol taraf bitince sağ tarafımızda yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine devam ediyorum. Bakın ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Kelebeğim için yeşilimi şöyle ön yüzde bırakıyorum. 5 ilmek ters öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kelebeğimi arkada bırakıyorum. Kelebeğimin yanında bir düzüm var. Bakın bunu da düz ördüm. Bu 3 ilmek haroşamı yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Bu şekilde yine devam edeceğim örmeye. Yine kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki 2 haroşamı düz olarak örüyorum. Toplam kenarda 3 tane haroşamız var. Kelebeğimden önceki tersimi ters örüyorum. Tekrar kelebeğime devam edeceğim. Yeşil ipimi öne doğru aldım. 5 ilmek örüyorum. 3, 4, 5. Yeşilimi yine arkada bıraktım. Yanındaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Geri döndüm. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanına bir ilmek düz örüyorum. İpimi yeniden ön yüzde bıraktım. Yeşil ipimi 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kelebeğimin hemen yanında bir ilmek düzümüz var. Bakın yeri belli düz örüyorum. 3 haroşamı da yine düz olarak öreceğim. Onun öncesinde hanımlar ipimizi arkada bırakmayı unuttuk. Kelebeğimiz için bakın 5 ilmekten sonra ipimizi tekrar arkada bırakıyoruz. 1 ilmek düzümüzü ördük. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Kelebeğimizi tekrar toplayacağız. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek haroşamı yanındaki haroşa olarak ördüm. 1 ilmek tersimi ters örüyorum.
Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini ördükten sonra yine şöyle alttan girerek yeşil iplerimi toplayacağım. Krem ilmeğimi üste doğru çıkartıyorum ve bu ilmeğimi yine yeşil ipimle örüyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi daha düz ördüm, kelebek ilmeklerimi. Kenardaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri döndük hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek düzümü örüyorum. Kelebeğimin 5 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında 1 ilmek düzüm var. Düz ördüm. 3 tane haroşa ilmeğim var. 3 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada toplamda bu 3 tane haroşa üzerinden 5 diş haroşa yapacağız. 3 ilmek üzerinden. Bakın 1, 2, 3 bu 4 ilmeğimizi 4 haroşamızı patiğimizin ön bölümünü yaparken yapmıştık. Baktığımızda da onun haricinde 1, 2, 3 diş haroşamız olmuş. Burada 5 diş haroşa olana kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Yine kenardaki 3 haroşamı ördüm. Yeşilimi kendime doğru almadan önce 3 haroşamdan sonra 1 ilmek tersime örüyorum. Ve yeşilimi kendime doğru aldım. Kelebeğimi yapıyorum yine. Bir diğer kelebeğimi başlattım. Yeşilimi tekrar arkada bırakıyorum. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzdeyim yine devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrardan yeşilimi alıp aradan geçirerek önde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2, 3, 4, 5. Yeşil ilmeğini aradan geçirerek arkada bıraktım. Yanında 1 ilmek düzüm var. Düz ördüm. 3 tane haroşa ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu aşamada hanımlar burada 4 diş haroşamız oldu. 1 diş haroşa daha öreceğiz 3 ilmek üzerinden. Kenar ilmeğimi aldım. 2 haroşamı düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kelebeğime de devam ediyorum yine. Yeşilimi önde bıraktım. 5 ilmek örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bırakıyorum. Kenardaki 2 ters ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına 1 ilmek düz örüyorum. Yeşilimi tekrar önde bırakıyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Kelebeğin yapılışı anlaşılmıştır diye umuyorum. Tekrardan yeşilimi arkaya doğru aldım. Yanında 1 ilmek düzüm var. Düz ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada 5 diş haroşamız oluştu. 3 ilmek üzerinden 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız hanımlar. Patiğimizin bu bölümündeki şu görüntüyü oluşturabilmek için artırmalarımıza başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar hemen önündeki ilmeğimi şu üstüne, şu bölümüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bakın ilk artırmamı yaptım. Hemen önündeki ilmeğimi de haroşa ördüm. Yanında 1 tane daha haroşam var. Bunu da örüyorum. Bakın burada 4 haroşam oluştu. Kelebeğimin önündeki ters ilmeğimi ters örüyorum. Kelebeğimi bu defa toplayacağım. 2 ilmek düz ördükten sonra kelebeğimi topluyorum. Bu şekilde. Bu ilmeğimi yeşil ile ördüm. 2 ilmek daha düz örüyorum. 2 kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Artırma işlemini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde yapmıyoruz yine. Kenardaki ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini ters olarak örüyorum. Şu 5. ilmeğim. Kelebeğimin yanındaki bir düzümü düz ördüm. Kenarda kalan 4 haroşamı da düz olarak örüyorum. Şöyle baktığımız anda hanımlar şişimizde kaç ilmeğimiz var? 4, 8, 12. Burada 15 ilmek olana kadar artırmaya devam edeceğiz hanımlar. 15 ilmek olana kadar. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Bir öndeki ilmeğin şurasına bakın ön bölümüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Hemen önündeki ilmeğimi de yine örüyorum. Ön yüzde bu şekilde artırmayı yapıyoruz hanımlar. Hemen yanındaki haroşalarımı ördüm. Kelebeğimin önündeki tersimi de örüyorum. Yeşilimi öne getirdim. Çünkü yeni kelebeğime başlıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Hemen yanındaki 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Yine hanımlar kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek düz örüyorum. Kelebeğim için yeşil ipimi önde bırakıyorum. 5 tersimi örüyorum. 3, 4, şu da 5. ters ilmeğim. Yeşilimi yine arkada bıraktım. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam ediyoruz yine.
Bakın kenar ilmeğimi aldım. Hemen şu öndeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Haroşalarımı örüyorum öncelikle. Ve kelebeğimin önündeki bir ters ilmeğimi ters ördüm. Kelebeğim için hanımlar tekrardan şu yeşil ipimi alıyorum. Önde bıraktım. Buradaki kelebeğimin 5 ilmeğini örüyorum. Yeşilimi arkada bıraktım. Yanındaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arka yüzde artırma işlemi yine yok hanımlar. Kelebeğime devam ediyorum. Kelebeğimin 5 ilmeğini ters ördüm. Yeşilimi yine arkada bırakıyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de haroşa düz olarak örüyorum. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Tekrar artırmalarla devam edeceğiz. Kaç ilmeklerimizi sayalım yeniden? 5, 10, 14. Bir ilmek de artıracağız. Artık sonuncu artırmamızı yapacağız hanımlar. Şimdi 15 ilmek olacak böylece. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğin önüne şişimi takıyorum. Bunu düz ördüm. Yine haroşalarımı düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kelebeklerimi toplayacağım bu sıramda. Kelebeğimin ilk 2 ilmeğini ördükten sonra yine alttan girerek ortadaki krem ilmeğimi üste doğru çıkartıyorum ve bunu da düz örüyorum yeşil ipim ile. Yanındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. 2 kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Artık hanımlar şişimizde şimdi 5, 10, 15 ilmeğimiz oldu. Burası hemen arka yüzde de öreyim hanımlar. Kenar ilmeğimi ördüm çünkü burası bir rahatlasın, size öyle tarif edeyim. Hemen yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Kelebeğimin ilmeklerini yine ters öreceğim. Yanındaki bir ilmek düzümü düz örüyorum ve kalan ilmeklerim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Evet, şimdi rahatça gösterebilirim. Bakın şeklimiz böyle hanımlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz bu şekilde devam ediyor. İlmek sayılarımız da arttı. Artık 15 ilmek üzerinden devam edeceğiz örmeye. Ben bu aşamada hanımlar patiğimin bu kenarına, şu kenarına toplamda bu ilk 4 haroşamızı saymıyoruz. Bakın onu başta örmüştük zaten. Diğer haroşaları sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş burada haroşamız olmuş. Ben bu patiğimin kenarına hanımlar toplamda 16 diş, 16 sıra haroşamı ördüm. Bu şekilde benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu bölümü yaparken hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçün. Bakın burnundan itibaren patiğinizi şöyle ayağınızın üzerine tutacaksınız. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu tarz patiklerde ölçü almak gerçekten çok önemli. Çünkü herkesin ölçüsü birbirinden farklı olabilir. Belki küçük yapacaksınız, belki büyük. Bilemiyorum artık, ipiniz, şişiniz hepsi patiğin boyutunu etkileyebilir. Dediğim gibi ben 16 sıra haroşa ördüm ve patiğimin arkasına da bu kenarına da toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de kelebeğimi yaptım. Şimdi hanımlar hep birlikte 15 ilmek üzerinden bu arka haroşalarımızı tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte sağ kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, burada toplamda 16 diş haroşam olana kadar ördüm. Yan tarafta da 11 tane kelebek desenim oluştu. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar, ilmeklerimizi artık keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Biraz gevşek, esnek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü patiğimizin arka bölümünü yaparken buralardan yine ilmekler çıkaracağız kesim yerlerinden. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye kesim yerlerimizi böyle gevşek tutuyoruz. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak sırasıyla kesiyorum. Patiğimizin böylece sol kenarını tamamlamış olduk. Şöyle yine ikişer ikişer toplayarak şu ilmeklerimi de alıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da İkisini birlikte şöyle keserek örüyorum. Buraya bir tane şöyle bir zincir oluşturup ipimin ucundan bunlar böyle yeni ip bağlayacak kadar şöyle bir miktar bıraktım ve burayı kesiyorum. Bu şekilde. Sağ kenarımız tamamdır. Şimdi sol kenarımızı yapacağız. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Arka taraftan başlayacağız hanımlar bu kenarımızı yapmaya. Krem ipimi bu defa buradan ekleyeceğim. Şöyle arka yüzden. Bakın bu ilk başta 3 ilmek haroşam var. Burada da olduğu gibi bilek bölümünde 3 ilmek haroşamı yine düz olarak öreceğim. 3 ilmek üzerinden toplam 5 diş haroşa yapacağız. Sonra artırmalara başlayacağız. İlk ilmeğimi ördüm. İpimin ucunu şöyle arkada bırakıyorum. İkinci ilmeğimi de yine ördükten hemen sonra ipimin ucunu burada şöyle kendisine bağlayacağım. Arka yüzden başlatarak hanımlar sol kenara geçtik. Şöyle
2 ilmeğimi ördüm. 3. haroşamı da örüyorum. Düz olarak ördüm. Kelebeğe yine devam ediyoruz. Kelebeğimin yanında bir ilmek düzüm vardı. Düz örüyorum. Burada hanımlar bakın, burada kelebeğim için bir tane ipim var. Ön yüzde. Tekrardan ipimi ön yüze doğru alıyorum. Yeşil ipimi. 5 ilmek ters örüyorum. Tekrardan yeşil ipimi aradan geçirerek arkaya doğru aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bakın yine bu taraftaki, sağ taraftaki kelebeğe de devam ediyoruz. Yine kenar ilmeğimi alıyorum hanımlar. 2. ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan yeşilimi öne doğru alıyorum. 5 ilmek düz öreceğim. 3, 4 ve 5. Yeşilimi yine aradan geçirerek arkada bıraktım. Kelebeğimin yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Kenardaki 3 haroşamı yine haroşa olarak örüyorum. Burada da hanımlar 3 ilmekle 5 diş haroşa yapana kadar devam edeceğiz. Bu bakın 1, 2, 3, 4. Buradaki 4 diş haroşamız patiğimizin ön bölümü içinde. Onun haricinde 1 diş haroşamız oluştu. Toplamda 5 haroşa olana kadar burada bu şekilde öreceğiz hanımlar. Sonra artırmaya başlayacağız. 3 haroşamı ördükten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Kelebeğim için yeşilimi ön yüze bıraktım. 5 ilmeğimi, kelebeğimin ilmeğini arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Yeşilimi yine kendimden tarafta bıraktım. Kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle baktığımız anda hanımlar, bu aşamada artık bu kelebeğimizi toplayacağız. Sonra yeni kelebeğimizi yapacağız. Yine hanımlar biz bu kenarda bakın 3 ilmek üzerinden 2 diş haroşamız oldu. 5 diş haroşa olana kadar bu şekilde örelim gelelim. Sonra artırmaları da buluşalım. Birlikte artırmaya başlayalım. Evet hanımlar, burada 3 ilmek üzerinden 5 diş haroşam olana kadar ördüm. Şimdi burada da yine artırmalarımıza başlayacağız. Artırmayı yine ön yüzde yapacağız hanımlar. Haroşalı bölümde sol tarafta yapacağız. Yine devam ediyorum, kelebeğimi yapacağım öncelikle. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek tersimi ters örüyorum. Önde gördüğünüz gibi 3-4 tane yeşil ipim oluştu. Kelebeğimi toplayacağım. 2 ilmek düz ördükten sonra alttan girerek ortadaki ilmeğimi şöyle üste doğru çıkartıyorum ve ilmeğimi yeşil ipimle ördüm. Yanına 2 ilmek daha düz örüyorum. Kelebeğimin yanındaki bir tersimi ters ördüm. Şimdi burada 3 ilmek haroşamız vardı. İkisini örüyorum hanımlar. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu aşamada en son ördüğüm ilmeğimin önündeki, bakın hemen şuraya haroşamın üzerine şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Son bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Bakın burada bir tane artırmamızı yaptık. Şişimizde sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimiz oldu. Burada da yine 15 ilmek olana kadar hanımlar artırmaya devam edeceğiz. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi aldım. Kenardaki bu 4 haroşamı örüyorum. Bakın kelebeğimin yanında bir ilmek düzümü düz ördüm. Kelebeğimin 5 ilmeğini ters örüyorum. Bu şekilde şu 5. ilmeğimi de ördüm. Kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Tekrar yeni kelebeğime de başlayacağım bu sıramda. Kenar ilmeğimi aldım. 1 ilmek ters ördüm. Yeşil ipimi öne doğru alıyorum yine. 5 ilmek düz öreceğim. 4 ve 5. ilmeğim. Yeşil ipimi yine arkada bırakıyorum. Kelebeğimin yanındaki bir tersimi ördüm. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum hanımlar. Haroşa örüyorum burada. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin önündeki şu haroşanın önüne şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Son bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Bu sağ kenardaki artırmaları da yine bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine bu sağ kenarımızda da 15 ilmek olana kadar bu şekilde artırmaya devam edeceğiz. Ve kelebekleri de yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bu sağ kenarda da yine 11 tane kelebeğimiz olacak ve bu 4 ilmek, öndeki 4 ilmek hariç buradaki haroşa sayısı da sol kenara kaç yaptıysanız burayı da aynı yapacaksınız hanımlar. Ben sol tarafa 16 diş yapmıştım. Bu sağ kenara da 16 diş haroşamı yapacağım. Şimdi hep birlikte bu şekilde 15 olana kadar artıralım. 15 ilmek üzerinden toplamda burada 10 kaç diş haroşa yaptıysak sol tarafa aynı sayıda haroşalarımızı örelim gelelim hanımlar. Birlikte kesimimizi yapalım. Sonra patiğimizin kenarlarına birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında tamamladım. Geldim, burada 16 diş haroşam var. En son ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Bu sol tarafta kesim yaparken hanımlar geri döneceğiz, arka yüzde kesim yapacağız. Çünkü kesim yaptıktan sonra ipimiz kesildiği anda sol tarafta değil de bu diğer kenarda bulunması gerekiyor ipimizin ucunun. Öncelikle yine burada da diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak yine gevşek bir şekilde kesimimi yapıyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum hanımlar.
Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. En son buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir oluşturacağım. Kenar sağlam olsun diye ipimi kesiyorum. Böyle canımlar, patiğimizin bakın şeklimiz, görüntümüz bu. Patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi hanımlar, bu kenarımızdan bakın şöyle sol kenarın ucundan burada ip bırakmıştık. Buradan başlayacağız. Krem ipimi bu defa buraya bağlıyorum. İlmekler çıkaracağız hanımlar bu kenarlarımızdan. Hemen düğümümü sıkılaştırdım. Dediğim gibi buralar misinalı şişle de yapılabilir. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanamadığım için normal şişlerimle yapmaya devam edeceğim. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın ilk kenar ilmeğim yerim burada. Kenar ilmek yerim. İlmeğin 2 kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Bakın ilk ilmeğimi çıkarttım buradan. Sıradaki kenar ilmek yerimiz burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Sırasıyla. Bakın burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5, şu 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimizi çıkarttık. Bu şekilde ilmekler çıkartacağız. Patiğimizin burun kısmına kadar hanımlar bakın. Burun kısmını saymıyoruz. Buradaki son kenar ilmek yerine kadar ilmekler çıkaracağız. Benim ölçülerime göre ben buraya kadar toplamda 38 adet ilmek çıkarttım. Sizin bu arka haroşa sayılarınız fazlaysa ilmek sayılarınız birkaç tane fazla olabilir. Azsa az çıkabilir. Bu fark etmiyor. Şimdi bu patiğimizin burun kısmına kadar olan yerden bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar. Burun kısmına kadar buradan 38 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına hanımlar başka bir şişini çıkaracağım. 11 adet ilmekle başlamıştık patik burnumuza. 11 ilmek başladığım yerden 11 ilmek çıkaracağım. Bu başlangıç yerinde kenarlarımız biraz sıkı olduğu için hanımlar, hatta düğüm attığım yer burası. Buradan ilmek çıkartırken şöyle tığımdan yardım alıyorum. İlmeğimi çıkartıp şişime taktım. Bakın buralar bayağı bir sıkı. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle şişime takıyorum. Sırasıyla hanımlar buralardan da yine toplamda 11 ilmek başladığım yerden 11 ilmeğimi çıkaracağım. Şu an 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeği bakın başlangıç yerinde ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu ipimin ucunda gizleyerek gidiyorum. 5 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, şu 10. ilmeğim ve son kenar ilmek yerim burası. Buraya da girerek ilmeğimi çıkarttım. 11. 11 adet ilmek çıkarttım. 11 ilmek başladığım yerden 11 ilmek çıkarttım. Sonra bir diğer şimdide de diğer kenardan yine ilmeklerimi çıkaracağım. Bu kenarımızdan 38 tane çıkartmıştım. Burada da sayı eşit olacak hanımlar. Buradan da 38 ilmek çıkaracağım. Siz de artık diğer tarafa kaç ilmek çıkarttıysanız buraya da aynı sayıda bu şekilde ilmek çıkaracaksınız. Bakın kenar ilmek yerlerine giriyorum sırasıyla ilmeğin 2 kanadına birden. İlmeklerimi çıkarıyorum. Burada şöyle 4 ilmeğimiz oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde 7 ilmeğimizi çıkarttık bile. Bu sıra sonuna kadar hanımlar. Buradan da yine aynı şekilde diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar, buradan da 38 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi patiğimizin hanımlar tam olarak bu bölümünü yapıyoruz. Burada da yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Haroşa örgü olduğu için hanımlar ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz bu aşamada. Bakın. Kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Ön yüze bu şekilde haroşa düşüyor. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek bu kenarlarımdaki haroşalarımı da oluşturacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Hanımlar bu şekilde bu şişimizi bitireceğiz. Sonra burundaki 11 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra da diğer şişimize geçeceğiz. Buradaki ilmeklerimizi yine aynı şekilde haroşa olarak öreceğiz. Gördüğünüz gibi o şekilde yapınca burada bir diş haroşamız oluşacak. Biz buraya toplamda hanımlar bakın ben bu patiğime buraya 4 diş haroşa ördüm. 1, 2, 3 ve 4. Sizler daha büyük yapacaksanız buraya 5 diş ya da 6 diş haroşa da örebilirsiniz. Ben 4 diş yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldi. Size göre bu farklılık da gösterebilir. Şimdi patiğimizin bu kenarlarına hanımlar toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Sonra tabanımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, ben burada bakın 4 diş haroşam olana kadar ilmeklerimi ördüm ve geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımızı burundan başlayarak yapacağız hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeki
38 ilmeğimi normal yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Burnuna geldiğimizde de taban kısmına geçişimizi yapacağız. İlk olarak buradaki 38 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tabanımız hanımlar 15 ilmek üzerinden olacak. Sizlere birazdan anlatacağım nasıl yapacağımızı da. İlk 38 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Patiğimizin burnundaki 11 ilmeğimizle yine öreceğiz hanımlar. 11 ilmeğimizi. Buradaki 11 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Haroşa örgüye devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin tabanında haroşa örgü uygulaması yapacağız. 11 ilmeğimi ördüm. Hanımlar şimdi şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek tabanımıza ekledim. Tabanımda 12 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum. Ekledikten sonra ilmeğimi ipim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu tabanımda 12 ilmeğim oldu. Bu 12 ilmeğimi öreceğim şu burun kısmındaki. Ve şişimden bir adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekliyorum. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi orta kısımda. Bir ilmek ekledikten sonra yine geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi tabanımdaki 13 ilmeğimi öreceğim. ...13 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. 14 ilmeğim oldu orta kısımda. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tabandaki 14 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra şişimizden bir ilmek daha alacağız. Tabanımızda 15 ilmeğimiz olacak. 14 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine ortaya ekledim. 15 ilmeğim oldu. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Artık tabanımız 15 ilmek üzerinden örülecek. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımızda 15 ilmek vardı. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Yani bu taban kısmında son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu sonuncu ilmeğimi örerken yani 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Kesim yaptıktan sonra tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar tabanımda. Yani ilk 14 ilmeğimizi örüyoruz. 15. ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz hanımlar. 15 ilmek üzerinden tabanımız bu şekilde yapılıyor. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Yani 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. Tekrardan ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden 14 ilmeğimi öreceğim. 15.'yi örerken kesimimi yapacağım. Tabanımız böyle ilerleyecek hanımlar. Bakın şu 14. ilmeğim, bu da son 15. ilmeğim. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız hanımlar 15 ilmek üzerinden bu şekilde yapılacak. Yani şeklimiz böyle olacak. Biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sağ ve sol şişimizdeki şuradaki ilmeklerimiz bitene kadar 15 ilmek üzerinden örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Bu topuk bölümünü yapacağız. Burayı da yine 15 ilmek üzerinden yapacağız hanımlar. Öncelikle yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 15 ilmeğim vardı. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı. Bu aşamada buradaki bakın kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden girdim. Ve bir adet ilmeğimi kenara girerek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum.
İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Ardından da son 2 ilmeğimi keseceğim hanımlar. Haroşaya devam ediyoruz yine aynı şekilde. Bakın son 2 ilmeğim var burada. İkisini keserek örüyorum. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzde ilmek çıkarıyoruz. Bakın buradaki kenar ilmek yerine de giriyorum. İlk kenar ilmek yerine ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 15 ilmeğim oldu. İlmeklerimi yine haroşa örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Geri döndüm. İpim karşıda ve yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arka kısım böyle yapılacak hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Yine son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Geri döndüm. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın burası. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası hanımlar bu şekilde örülüyor. Biz bu işleme bakın buraya ve buraya kadar son kenar ilmek yerlerimize kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını böyle öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. O şekilde de kolay oluyor. Hemen şöyle tığımı alıyorum. Bakın ilmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum. Ne sıkı ne gevşek orta halli bir kesim yapalım. Bu şekilde. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kesiyorum. Şişim de boşa çıktı. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle dibine batarak buraya böyle bunu düzlüyorum. Söyleyemedim. Hanımlar bir de patiğimin kenarına bu şekilde kenar oyası gittim. 2 sıradan oluşuyor bu. İlkini krem ipimizle gideceğiz hanımlar. İkinciyi de yeşil ipimizle. Öncelikle sık iğne yapacağız hanımlar. Bakın. Hemen öndeki sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım hanımlar. Bakın ilmeklerimizi gevşek tutarak yapalım sık iğnemizi. Şöyle sıradaki kenar ilmek yerine batarak gevşek bir şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ilk başladığımız yere kadar yani buraya kadar sık iğnemizi yapalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar sık iğnemi yaptım. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimin ucunu da hanımlar şöyle arkaya doğru gizleyeceğim. Çirkin görüntü oluşturmasın diye ilmek aralarından geçirerek böyle ipimin ucunu gizliyorum. Şimdi geldik sık iğnemizin kenar oyamızın pardon ikinci sırasına. Bunu da yeşil ipimle gideceğim. Kelebeklerimde kullandığım yeşil ipim ile. Öncelikle şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum. Burayı bitirdiğim yerden hemen şöyle girerek bakın krem sık iğnenin içinden şöyle girerek bitişirim biraz sıkı olmuş. İlmeğimi buraya sabitliyorum. Yeşil ile hanımlar ters sık iğne yapacağız. Yani geri geri gideceğiz. Bir öndekine değil de bir gerideki sık iğnenin içine şu şekilde batarak bir adet ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir önceki yani bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek bir adet ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Hani bu sıramızdaki sık iğnemiz hanımlar geri geri gidiyoruz. Bakın bir önceki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum, ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz hanımlar. Böyle. Hanımlar ilk başladığımız yere kadar buraya kadar patiğimizin çevresini bu şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar bu şekilde kenar oyamı da yaptım geldim. Yine bir tane zincir çekip yeşil ipimi de artık kesiyorum. Patiğimizi bitirdik. Hemen yeşil ipimin ucunu da şu arka ilmek aralarından geçirerek gizleyeyim. Sonra da manken ayağımıza giydirelim. Patiğimize son kez birlikte bakalım. Bakın bu şekilde. Evet. Görüntü itibariyle hanımlar patiğimizi bitirdik. Şeklimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim. Bakın gayet esnek hanımlar patiğimiz. Böyle ayağı saran bir model. Şöyle de göstermek istiyorum. Hemen ayağıma da giydireceğim.
Çok güzel, çok hoş bir patik oldu hanımlar. Baştan sona gördüğünüz gibi 2 şiş ile yaptık. Patiğimizin hiçbir yerinde de dikiş kullanmadık. Dikişsiz çok rahat bir model. Normalde dikişli modeller ayak altında çok rahatsız edici olabiliyor. Bu nedenle ben böyle dikişsiz modelleri çok seviyorum. Evet, bakın makine yağmada giydirdim. Patiğimizin tabanı, yanları, bakın üstü, kenarlarımız bu şekilde oldu. Hemen topuk kısmını da göstermek istiyorum. Bakın hanımlar. Şeklimiz, şemalimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.